Dostlar herkese merhaba. Finans Ekspertiz kanalına öncelikle hoş geldiniz. Dilerseniz hemen geçen hafta neler oldu, önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor kısaca bakalım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, borsamız nihayet 12.668 seviyesine çıktı. Bizim çizdiğimiz teknik analizimize uygun bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Buradaki destek çok önemliydi. Şuradaki kanalı kırdıktan sonra bu desteğin yukarısına çıkmaya devam edecek diye belirtmiştik. Bu kanalın aşağısında ise düşüş beklediğimizi söylemiştik. Ocak ayı itibariyle 12.668 seviyesine geldi borsa ve ilk rekorunu tazeledi. Tekrardan test edeceği nokta 12.363 ve devamında gelecektir. Ancak tabii ki borsanın yükselmesi diğer hisseleri de aynı oranda tekabül etmiyor arkadaşlar. Borsanın geneli yükselse de birkaç tane hisse senedinin yükselmesiyle beraber yukarıya doğru hızlı bir evrilim gerçekleştiriyor. Ancak beklediğimiz hisse kağıtları istediğimiz oranda yükselmiyor. Bunun da sebebi içeriye nakit akışının daha tam olarak sağlanmaması. Maalesef Borsa İstanbul'u tabii ki içerisindeki spekülasyonlara bağlı olarak da Türkiye'nin %3'ünün kullanması diyebiliriz ve bazı önemli şirketlere sağlanan imtiyazlar da bunları göz ardı etmemeliyiz. Şu anda genel olarak baktığımızda rekor tazeledik ve 12.668 seviyesine kadar geldik arkadaşlar. Dediğim gibi 12.363 seviyesi test seviyesi. Daha sonra da 13.500 ve 14.200 seviyeleri bizleri bekliyor. Bunu da beklentim Ocak sonu ve Şubat ortaları gibi olmasıdır. Şimdi gelin hemen hızlıca hisselerimize en son bakacağız. Altın grafiğine ve diğer dünya borsalarına bakalım. Evet arkadaşlar, altında daha önce çizdiğimiz bir grafik vardı. Şuradaki düşüşün şu noktaya kadar geleceğini ve ardından yükseleceğini burada belirtmiştik ve teknik analizimize aynen olduğu gibi uyguluyor. Çünkü teknik analiz candır, gerisi heyecandır bakışıyla beraber ben bu duruma bakıyorum. Döngüsellik vardır teknik analizde. Geçmişe dair ipuçlarını toplayarak geleceğe bir ışık tutma vardır. O sebeple teknik analiz benim için önemli. Temel analiz bence teknik analize uyarak haberlerini ortaya çıkartmakta. Evet, buradaki yükseliş devam etti. Şu anda altının onsu 4596 seviyelerinde. Şuradaki seviye iki tane çizgi bizim için çok önemli. 4585 ve 4549 seviyesi. 4549 seviyesini aşağıya kırmaması lazım. Önümüzdeki pazartesi gece 2 açılışıyla beraber kıracağını da pek düşünmüyorum. Çünkü bakın burayı test etmiş aşağıya doğru 4536 alınmış olduğu yakıtlarla beraber yani o likidi de altında toplanan satıcıların likiditesini alarak yukarıya doğru bir çıkış gerçekleştirmiş. Önümüzdeki haftada çıkışını devam ettireceğini düşünüyorum. Altın piyasasındaki dünyanın konjonktürel açısına baktığımızda, dünyadan gelen haberlere baktığımızda bunların da olumlu bir şekilde altına yansıyacağını tahmin ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı, Rusya'nın verdiği bir geri bildirimler savaşla alakalı olarak Avrupa'nın Rusya'ya karşı olan yaptırımları, daha sonra biliyorsunuz Çin, Tayvan ve Amerika meselesi, Venezuela'ya çökme ve daha birçok şey bunlara etki olarak altın tetikliyor. Yukarıya çıkışın devam edecek. Peki Türkiye'de altın, gram gümüş ne durumda? Gelin onlara da kısaca bir bakalım. Evet, altının gramında da çizdiğimiz sarı çizgi önemini koruyor. Bakın burada bir yataya bağladıktan sonra yukarıya doğru evrileceğini belirttik arkadaşlar ve o şekilde de hareket etmeye devam ediyor. Altın yükselişini sürdürecek. İlk beklediğimiz nokta 6737 TL altın grafiğinde. Bunu da buraya çizelim ve bekleyişimizi devam ettirelim. Ee, Nereden alınır daha düşer mi diyeceğinizi e, duyar gibiyim. E, Altın 6279 seviyesi içerisinde altına düşmedikten sonra gram altında yukarıya doğru yükseliş devam edecektir. Buradan rahatlıkla alış sağlanabilir ya da bulunduğu nokta bizim için çok önemli. Önümüzdeki pazartesi günden itibaren alışlar yapılabilir altın içerisinde. Altındaki gram hedefimiz 6740 ve bunu da önümüzdeki hafta ya da önümüzdeki haftanın diğer haftanın ortasına doğru da bu seviyeleri gelebileceğine inanıyorum. Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi konjektürel seviyelerden, haberlerden dolayı da altın aşağıdaki seviyelere inmeyecektir. Bakın buradaki çizdiğimiz beyaz halelerin test edildiğini görüyoruz ve yukarıya doğru çıktıktan sonra bir yatay piyasa ardından
hedefine doğru 6140 seviyesine doğru giden bir altını göreceğiz. Şimdi gelin gümüşün onsuna bir bakalım. Evet, benim en çok trade ettiğim, en çok trade etmeyi sevdiğim gümüş gerçekten hiç durdurulamaz bir şekilde ve durdurulamayacak bir şekilde yukarıya doğru devam ediyor. Fakat gümüşün makas aralığı şu aralar çok fazla. O riski göze alıp buradaki al-sat hacmini ona göre ayarlamanız lazım. E, Trade açısından bir miktar oyuncular için tehlikeli bir durum arz ediyor. Çünkü bakın buradaki hareketler çok sert. Önümüzdeki hafta ne olur derseniz önümüzdeki hafta şuradaki düşüşün yukarıya doğru alıcıları kuvvetli olması sebebiyle yukarıya doğru devam edeceğini tahmin ediyorum. Arkadaşlar en büyük destek seviyemiz ise bandını söylüyorum. 83 83.988 ve 81 dolar 631 sent seviyeleri ons bazında çok önemli. Bu desteğin kırılmaması gerekli. Aslında kırılacağını düşünmüyorum. Fakat kırılırsa da gelebileceği tek nokta 78 dolar ve 74 dolar seviyesi. Eğer ki 78 ve 74 dolar seviyesine gelince kesinlikle alınması gereken seviyelerden bir tanesi olacaktır. Dünya piyasa oyuncuları onu oraya kadar çeker mi bilmiyorum ama şu an çok da inecek gibi durmuyor. Yukarıya doğru hedefine doğru devam edecek. Ancak belirli bir doyum noktasına geldikten sonra 74 dolar seviyesinde bir boşluk var. O boşluğu dolduracaktır diye düşünüyorum. Çünkü piyasalar boşluğu sevmezler ve kesinlikle bu boşluğu doldurmak isterler. Bakın her yükselişten sonra bu boşluğu dolduran ve tekrar yukarıya doğru evrilen bir teknik analiz içerisinde bunu genellik olarak görmekteyiz. Gümüşün de buradan yükseldikten sonra aslında diğer bütün herkesi de içine kattıktan sonra çok hızlı bir şekilde 74 seviyelerine ve 84 veya 84 seviyesine gelip bu boşluğu aldıktan sonra yukarıya doğru çıkmasını bekliyorum. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Ancak uzun süreli, uzun soluklu bir düşüş olacak ve birçok kişi de burada hesabını patlatacak diye tahmin ediyorum. O yüzden gümüş ons tarafında trade ederken oyuncuların dikkatli olmasını, yatırımcıların dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Gümüş gram Türk lirası bazında gelin bakalım neler olmuş. Evet dostlar, sizlere ilk gümüş gram alın, fiziki olarak alıp yolunuza devam edebilirsiniz dediğimde ilk seviyeler 87 TL'ydi. Daha sonra 91 TL'de tekrardan bu sizlere güvendiğim bu sistemi anlatmaya çalıştım. Gümüşün neden bu kadar önemli olduğuna dair de videonun sonunda bir geçmiş video anekdotunu bıraktım. Gümüş neden bu kadar değerli? Neden yükseliyor? Orada da sebeplerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Gümüşün Türk lirası bazındaki şu anda 125 TL, 125.50 TL. Ancak gümüş ihracatçıları tarafından, gümüş e, oluşturucuları tarafından verilen bilgiye göre işçiliğin maliyetli olması sebebiyle artık düşük gram gümüş piyasada maalesef bulunmuyor. Gram gümüş, 10 gram gümüş gibi ya da 20 gram gümüş gibi fiziki metalleri piyasada bulamayacaksınız. Daha çok 50, 250, 500 ve 1 kilo şeklinde gümüşler piyasada mevcut. 125 TL'de bu sürekli çıkmaya devam edecek. Neredeyse altın eşiğine gelecek diye tahmin ediyorum. 400 TL'leri ve 500 TL'leri konuşmaya başlayacağımız seviyelerde yıl içinde çok yakın gibi geliyor bana. Peki en güzel alış noktası neresi? Buraya kadar gelir mi bilinmez. Az önce bahsetmiş olduğum onstaki düşüş tetiklenirse 115 TL gümüş için en uygun, en verimli alınacak noktalardan bir tanesi. Küresel piyasacılar, küresel piyasa oyuncuları bunu bize sağlarlar mı? Hep beraber göreceğiz. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet, petroldeki stabil düşüş seviyeleri devam ediyor. Petrolde düşüş devam ediyor. Enerji kısmında düşüş devam ediyor. Doğalgazda da çok ciddi bir geriye çekilme var. Ülkemizde bunun yansımalarını pek de fazla gördüğümüzü söyleyemeyiz. Geçen haftada enerji piyasasındaki petrol 62 dolar seviyesine geldi. Tekrardan 59.23 seviyesinde haftayı kapattı arkadaşlar. Önümüzdeki haftada şuradaki desteğin kırılması ve aşağıya doğru gelmesi benim için önemli. 58 dolar ve 58.16 dolarları bekliyorum. Daha sonra da tekrardan 55 dolarları test edebilir. 55 doları test ettikten sonra da mavi çizgi olan 54.96 doların kırılıp kırılmayacağını takip edeceğim. O seviyelerden yukarıya doğru bir alım noktası, bir alım bölgesi tespit edersem de petrol enerji alımında da ufak bir miktar
alım sağlayacağım sepetimde. Euro dolar karşısında düşmeye devam ediyor arkadaşlar. 1.159 seviyesinde Euro dolar paritesi direncinde altını test etmiş durumda. Önümüzdeki hafta 1.155 seviyelerine gelmesini düşünüyorum. Dolar diğer para birimleri karşısında yükselmesine devam ediyor. Buradaki dirençleri takip edeceğim. Euro'nun artık dolar karşısında bir miktar daha düşmesini bekliyorum arkadaşlar. Dolar İngiliz sterlini karşısına da kıymetlendi. Karşısında fazla duramadı. Aslında teknik analize baktığımızda şuradaki durumu kapatmış oluyor. Bakın bunu bekliyorum arkadaşlar. Tekrardan 1.37 seviyesine beklediğim GBP USD şimdi tekrardan bir yataya bağladı. Bunu böyle bağladıktan sonra tekrardan aynı seviyeye doğru yükselmesi işten bile değil. Bunu teknik analiz kapsamında bu şekilde takip edeceğim. Altındaki dirençlere baktığımızda 1.33.70 ve 1.33.21 seviyeleri GBP USD bakımından önemli. Ancak geçen hafta İngiliz sterlini söylediğim gibi Amerikan doları karşısında değer kaybetti. Amerika tarafında S&P 500 ise en güzel direnç noktalarından bir noktasına kadar geldi arkadaşlar. Buradaki çizdiğimiz seviyelerin ilk etabındaki tahmin ettiğimiz ilk nokta kısa bir geri çekilme ve ardından yükselişti. Bunu tamamladı. Şuradaki 6.762 6762 seviyesine gelmedi maalesef. Buraya gelmeden yukarıya doğru evrildi ve şu anda yatay olarak devam ediyor. Önümüzdeki hafta 7033 seviyesini takip edeceğim. S&P 500 seviyesinde bu noktalar önemli. S&P 500 hisseleri içerisinde de bazı hisselerin yavaş yavaş yükselme emarelerinde gösterdiğini görüyorum. Bu konuda da sizlere video çekeceğim. Amerika tarafında da hisse alım satımı biliyorsunuz birkaç tane piyasa oluşturucu tarafından alınabilir ve satılabilir konumda. S&P 500 şu anda yatayda yükselişe meyilli. Hep beraber göreceğiz. Fakat burada da tabii ki çılgın olan Trump'ın e, hareketlerinin ve söylemlerinin de S&P 500'ü çok etkilediğini sizler de biliyorsunuz. Hep beraber izleyip göreceğiz. DAX Euro endeksi ise çılgın bir yükseliş yaptı ve en sonunda 25.641 seviyesine kadar gelerek rekorunu tazeledi. Tekrardan aslında beklediğim yer burası. Keşke buraya gelse, keşke test etse 24.591 seviyesi benim için alım olarak çok uygun bir nokta Forex piyasasında. Ancak buraya kadar gelmeyip şu noktadan geri dönebileceğini şurası 25.094 seviyesine kadar geri çekildikten sonra teyidini aldıktan sonra tekrardan yukarı yükselebileceğini düşünüyorum. Pazartesi ve salı günleri bu noktaları test edebileceğini bekliyorum. O noktaya göre de alış ya da satış işlemlerine girmeyi planlıyorum arkadaşlar. Evet dostlar, barem ambalajın geçen haftalarda, geçen günlerde hatta alım noktalarını söylemiştik. Buradaki noktaları test edebileceğini söylemiştik. Çift tip yaptıktan sonra yukarıya doğru bir alım gerçekleşti. Buradaki alım noktalarını daha önceden alan arkadaşlar için tebrik ediyorum. Şu anda yükseliş bölgesinde ancak yükselmeden önce de şu seviyenin 39.56 seviyesinin Barma hissesinde önemli olduğunu, oradan satışların gelebileceğini fakat satışlar gelebilirse bile küçük bir seviyeden sonra tekrardan yukarıya çıkacağını tahmin ediyorum. 42-44 seviyeleri tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Barma hissesinde önemli. Sert düşüşlerde ise şuradaki gördüğüm destek seviyelerini de sizlerin de takip etmeniz gerektiğini ümit ediyorum arkadaşlar. Buradaki noktalara göre alım ve satım planınızı oluşturabilirsiniz. Evet dostlar, şimdi de gelelim beyaz hisseye. Beyaz filo kiralama bir miktar %1.09 düşüşle şu anda devam ediyor. Düşüş noktalarına yükselmeyi çalışsa da 33.66 seviyelerinden tekrardan geriye geldi ve alt bölgeleri test etme eğiliminde, ancak yükselme potansiyeli de var. Çok gelgitli olan biri ise dikkatli olmamız lazım. Pekala, elinde beyaz hisse olanlar nereden tekrar ekleme yapıp bunları yükseltebilirler? 25.04 seviyesi beyaz hisse için çok önemli. 25.04 seviyesinin altına inmemesi gerek. Tekrardan inerse eski durumlarına doğru gelebilir. Açıklayacağı kar ve zarar tablosu, finansal tablolar bizim için gerçekten çok önemli. Bu hisseye kesinlikle bir
etki edecektir. Beyaz hisse filo kiralama sonradan dahil oldu biliyorsunuz borsaya. Borsaya dahil olarak açıldı. Hisselerini halka arz etti. En son geldiği noktada 44 seviyesinden aşağıya doğru geliyor. Benim düşüncem yatay piyasada bir miktar daha devam ettikten sonra 25.04 seviyesini kesinlikle test edecektir. 25.04 seviyesinin altında da satışlar hızlanacaktır. Yükselmesi orta ve uzun vade olarak görüyorum beyaz filo kiralamayı. O sebeple bu hisseyi inceleyenler, takip edenler ya da hissede payı olanların buradaki seviyelerini de kontrol ederek önümüzdeki şekilde kendi iç finansal dinamiklerine göre hareket etmenizi tavsiye ediyorum değerli dostlar. Evet, bir haftayı daha geride bıraktık. Değerli zamanınızdan kısa ve öz bir şekilde borsadan bahsedebilmek için videoyu kısa tuttuk. Se- Takip ettiğiniz, izlediğiniz için ve beğenileriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları değerli dostlar.